Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Almanya ABC'si devam ediyor. Ben Cumhur Eşin. 12 seneyi aşkın bir süredir Almanya'dayım ve bütün birikimlerimi Almanya'ya sonradan gelenler ve Almanya'da yaşayan yabancı kökenliler ve özellikle de Türk kökenlilere aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu videoda sizin için çok faydalı olur. ABC'de bugün İ harfindeyiz. Konumuz istikrar. Size istikrarla ilgili başlıklar altında ayrıntıları vermeye çalışacağım. Kanımca iki toplum arasındaki önemli farklardan bir tanesi istikrar. İstikrar derken neyi kastediyorum? Bireysel istikrar. Yani faaliyetlerimizi yaparken, işimizi yaparken, bir şeyi ifa ederken, görevi ifa ederken bireysel istikrar ve onun sonucunda ortaya çıkan toplumsal istikrardan bahsedeceğim. Hemen konuya Ahmet Şerif İzgören'in Takım Çalışması kitabındaki bir alıntıyla başlıyorum. Ahmet Şerif İzgören kişisel gelişim üzerine çok zaman harcamış bir insan. Onun Takım Çalışması kitabında bahsettiği ve Batı ile Doğu'yu kıyasladığı bir bölüm var. Orada şöyle diyor. Batı'da %70 mantığı, %30 duyguyu yönetirsiniz. Türkiye'de %70 duyguyu, %30 mantığı yönetirsiniz diyor. Tabii bu söylenen söz minevvel ila nihaye doğru olmak zorunda olmasa da haklılık payı yok mudur? Bence vardır. Rakamlara çok takılmadan Türkiye'de insanların batıya göre daha fazla duygusal olduklarını söylemekte hata etmeyiz. Rakamsal olarak değerlendirmeye çok gerek yok bence. Ama Türkiye'de insanlar batıya göre çok daha fazla duygusal hareket ederler. Dolayısıyla da duyguları daha fazla yönetmeniz gerektiği için Türkiye'de yöneticilik yapmak, Batı'da yöneticilik yapmakla aynı kefeye konamaz. Çünkü insanla daha fazla uğraşırsınız ve Türkiye'de çok duyduğunuz bir cümle vardır. İnsanla uğraşmak çok zor. Bu cümlenin çıkmasının aslında sebebi Türkiye'de daha fazla insani duygularla ve insanların duygularıyla uğraşmanızdır. Batı'da buna çok fazla gerek kalmaz. Hiç gerek kalmaz demiyorum ama Türkiye'ye nazaran daha az insanla uğraşırsınız. Genelde mantıklı uğraşırsınız. Genelde nesnel kalırsınız. Bu nesnellik konusuna ileride birazdan geleceğiz. Şimdi ben buradan hemen futbola sıçramak istiyorum. Çünkü vereceğim örnekler bence bu şekilde akılda daha iyi kalabilir. Yapacağım analiz de bu şekilde daha iyi kalabilir. 2009 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Fabian Ernst adında bir Alman futbolcu geldi. Fabian Ernst İnönü Stadı'nı büyüledi. Neden büyüledi? Pas sayısıyla, top kesmesiyle muazzam bir performans ortaya koyuyordu. Bu sadece tek özelliği değildi. İkinci özelliği, maçlar arasındaki değişkenliğe bakarsanız inanılmaz bir istikrar gösterdiğini görüyordunuz. Yani pas kesme, pas atma, top kesme vesaire, onun dışındaki istatistiklere baktığınızda fazla bir değişkenlik göstermiyordu. Alman bir futbolcu olması da rastlantı mı? Bunun cevabını siz verin. Matematiksel olarak onu değerlendirdiğimizde bunun karşılığı şudur. Fabian Ernst'in standart sapması çok düşüktü. Yani maçtan maça genelde aynı top oynuyordu. Yani farklı bir performans ondan beklemiyordunuz. Maça çıktığında ne oynayacağını az çok biliyordunuz. Yani çok kötü bir performans da bekleyemezsiniz. Oynadığının çok üstünde bir şey de bekleyemezsiniz. Ama genelde iyi oynadığı için zaten o iyi performansını sürekli olarak aktarıyordu ve insanlar, seyirciler ondan çok memnundu. Fabian Ernst Alman toplumunda yetişmiş ve Türkiye'ye gelmiş olan bir futbolcu. Şimdi konuyu bir de trafiğe aktaralım. Trafikte belli bölgelerde uygulanan hız limitlerinden bahsedeceğiz. 50 ile gidilen yerler vardır, 30 ile gidilen yerler vardır, 70 ile gidilen yerler vardır. Buradan tabii ufaktan trafik ihlallerine de gireceğiz. Almanya'da trafik ihlali olmuyor mu? Oluyor. Kralı da oluyor. Ama şimdi bunların arasındaki farka biraz girelim. Şimdi Türkiye'de 50 ile gidilmesi gereken yerde genelde 50 ile gidilmiyor. Doğru. Almanya'da bu olmuyor mu? Almanya'da da bu oluyor. Yalnız Almanya'daki sapma genelde aynı yönde olur ve yaklaşık olarak aynı kilometrede olur. Yani 50 ile gidilmesi gereken yerde insanlar genelde 60 ile gider. Yani buradaki sapma artı 10'dur. Türkiye'de 50 ile gidilmesi gereken yerde birçok insan 70 ile gider ve aynı taksicinin bir zaman
70 ile giderken, çoğunlukla 70 ile giderken cep telefonu çaldığı için o 50'lik bölgede 30'la gittiğine de tanık olabilirsiniz. İşte buna Almanya'da pek tanık olamazsınız. Yani iki tarafa da sapma göstermez. Eğer bir sapma olacaksa aynı yönde ve insanların %99,9'u aynı yönde sapma gösterir. Dolayısıyla toplumun standart sapması çok düşük, çok ufak bir yerde gezer. Futbolla başladık, trafikle devam ettik. Buradan yola çıkarak neyi söylüyorum? İnsanların duygularına bağlı olarak, o an karşılaştıkları durumlara bağlı olarak, o günkü haleti ruhiyelerine bağlı olarak farklı bir şekilde davrandıklarını, yaşamlarını farklı şekilde sürdürdüklerini, yaptıkları işlerde farklı verimler ortaya koyduklarını Türkiye'de görebilirsiniz. Almanya'da bu asgari seviyededir. Yani Türkiye ile kıyasladığınızda bu asgari seviyededir. Dolayısıyla iki toplum arasında hem bireysel anlamda Fabian Ernst örneğini verdim. Fabian Ernst tek örnek olmasına rağmen müstesna bir örnek değildir. Bunu söylemek istiyorum. Yani Almanlarda çok sıklıkla karşılaşılan bir şeydir bu. Neden söylüyorum? Yani bir insan solundan kalksa da sağından kalksa da aynı işi muhtemelen yapar. Türkiye'de muhtemelen aynı işi yapmayabilir. Bunu söylemek lazım. Şimdi zaman içerisinde bunun değişimi var mı? Yani iki toplum ezeli ve ebedi bir şekilde bu özelliklerini devam ettiriyor mu? Bu konuda bir değişkenlik var mı? Almanya'da muhtemelen yaklaşık olarak aynı şey seyrediyor diyebiliriz. Ama Türkiye'de değişim var. Türkiye'de bu duyguyu yönetme, duygusallık ve nesnellik anlamında bir gelişme var. Uzun zamandan beri de bunu gözlemleme şansımız var. Ne yönde bu değişim? Birçok konuda artık nesnellik artıyor. Birçok konuda bilgi ön plana çıkıyor. Ve bu şekilde iki ülke bence ortalamayı çektiğiniz zaman birbirine yaklaşıyor. Şimdi burada genelde bir bahane söylenir. Bu bahane şöyle bir şeydir. Efendim biz zaten hiçbir zaman Batı gibi olamayız. Neden? Biz Akdeniz ülkesiyiz falan denir. Şimdi bir de laçkalık, böyle rahatlık falan Akdeniz ülkesi olmaya falan bağlanır. Şimdi bu külliyen geçersiz, külliyen de yanlış bir önermedir. Nedenini size söyleyeyim. Askere çoğumuz gittik. Askere gittiğiniz zaman içtimaya çıkmak istemeyen hiç oldu mu aranızda? Ya komutanım ya bugün hiç keyfim yok. İçtimaya çıkmayacağım. Yatıp uyuyayım diyen var mı? Demiş olan sonra neler görmüş onu bilen var mı? Tabii var. Dolayısıyla nesnellik ve duygusallık tamamen durumsal ve tamamen şartlara bağlı bir şeydir. Mesela biz nesnelliği ön plana çıkardığımız zaman ve nesnellik üzerine yüklendiğimiz zaman duygusallığın zaten kendiliğinden ortadan kalkacağını veya nispi olarak azalacağını biliyoruz. Dolayısıyla biz örnek olarak verelim. Kız veya hanım voleybol takımları nasıl başarı elde ediyorlar? Onlar aynı ülkenin insanları değiller mi? Neden başarılılar? Çünkü duygusallık nispi olarak yönetilmiyor. Orada nesnellik var. Spora odaklanma var. Ne yaptığına odaklanma var. İyileşmeye odaklanmak var. Erkek basketbol takımları neden başarılılar? Fenerbahçe Avrupa şampiyon oldu. Nasıl şampiyon oldu? Duygusallıkla mı oldu? Hayır. Duygusallık nispi olarak kontrol edilmesine gerek kalmayan bir şey artık. Nesnellikle, spora odaklanarak ve ileriye dönük metotlarla, yani bilimin gösterdiği yolda ilerlenerek o başarıları elde edildi. Demek ki o Akdeniz ülkesi falan palavraları geçerli değilmiş. Askerde komutana biz Akdeniz ülkesiyiz, içtimaya çıkmayacağım diyen var mı? Yok. Herkes mum. Niye? Emir demiri kesiyor. Emir demiri kestiği sürece ve doğru yöntemler uygulandığı sürece başarı mutlaktır. Her zaman gelir. Şimdi ben bunu entegrasyonda nereye bağlamak istiyorum? Özellikle sonradan Almanya'ya gelmiş olan insanlar ilişkilerinde, iş hayatlarında şunu fark edecekler. Duygusallık hep ikinci planda Almanya'da. Dolayısıyla Almanya'ya mutlak entegre olmanız için duygusallığı biraz daha arka plana atmanızda fayda var. Türkiye'de argümanlarınızda, savlarınızda duygusallık
veya insanlarla iletişiminizde duygusallık daha çok ön plana çıkabilir. Almanya'da bunu tavsiye etmiyorum. Biraz daha nesnel olmaya ve nesnelliğe odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde insanlarla iletişiminiz daha sağlıklı olacaktır. Daha çabuk entegre olacaksınız. Zaten insanlar otomatik olarak bir yerden sonra entegrasyonla birlikte daha fazla nesnel olmaya başlıyorlar Almanya'da. Şimdi son olarak da Büyük Önder Atatürk'ten örnek vermek lazım. Bizim ülkemizde bu nesnellik, duygusallık arada işte bu Akdeniz ülkesi örneğiyle falan bağdaştırıldığı için size bir soruyla videoyu kapatmak istiyorum. Ülkemizi kuran, ülkemizin temellerini atan, ülkemizi kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen Büyük Önder Atatürk, sizce ülkeyi kafasında nesnellikle mi yoksa duygusallıkla mı kurtarmıştır? Bunu bir düşünün. Ve bize neyi emanet etmiştir? Ülkemizi neyle yönetmeyi, neyle bekasını korumayı miras olarak bırakmıştır? Bunu düşünün ve bulmaya çalışın. Yorumlara da yazarsanız çok sevinirim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğenmeyi, tıklamayı, abone olmayı, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.